Arkadaşlar merhaba, kanalıma hoş geldiniz. Ben Ferman Doğan. Bugün yapay zeka alanındaki gelişmelerden bahsedeceğiz. Bu hafta yapay zeka alanında gerçekten çok güzel gelişmeler oldu. İlk önce şöyle kısa bahsedeyim arkadaşlar. Daha sonra da detaylı video eğitime geçeceğiz. Bakın burada Windows Seed Diffusion transfer modellerinin etkin uyarlanmasıyla yansıma giderme şeklinde bu isim altında yansımaların giderildiği bir yapay zeka aracımız mevcut. Daha sonra Realge'nin foto gerçekçi, gerçekten realistik fotoğraf yapabileceğiniz çok güzel bir aracını yayınladı. Bundan bahsedeceğiz. Daha sonra bakın burada yine Motion yani OneMove'un gizli yönerge yönlendirmesiyle hareket kontrolü video üretimi yapan bir araç var. Burada kendimiz bir yön belirliyoruz. Daha sonra bu yönde videolarımızı üretebiliyoruz. Telefonumuzu açık kaynaklı bir kodla otomatikmen yani bir otomasyon olarak kontrol edeceğimiz bir araç var. Daha sonra 3D işiyle uğraşan arkadaşlar için bakın harika bir buradan 3D model yapabileceğimiz, fotoğrafları modele dönüştürebileceğimiz bir model var. Gemini'nin 2.5 Text to Speak aracı yayınlandı. Harika. Bundan da bahsedeceğim. Daha sonra arkadaşlar burada Qwin Image'ın i2L isminde bir aracı var. Yapay zeka aracı, fotoğraf aracı. Bundan bahsedeceğiz sizlere. Daha sonra burada One to All Animation yani gerçekten karakterleri animasyona çevirebileceğiniz, böyle motionlar verebileceğiniz bir yapay zeka aracı var. Bundan bahsedeceğim. Daha sonra burada yine güzel bir harika aracımız var. Ego Edit ismi altında real time streaming yapabiliyor. Bakın böyle çeşitli görselleri, elimizdeki nesneleri değiştirmemize yarıyor. Bundan bahsedeceğiz. Daha sonra burada Twin Flow 1 saniyede görsel üretebilen harika bir araç var. Bundan bahsedeceğim. Hemen ardından da Newbie ismi altında bir yapay zeka fotoğraf üretme aracımız var. Daha çok böyle anime tarzında üretebilen bir araç. Bunların hepsinden bahsedeceğiz arkadaşlar. Tekrardan kanalıma hoş geldiniz. Hiç vakit kaybetmeden başlıyoruz. Windows Seed ismi altında Diffusion yansıma giderme yapay zeka aracı şu an yayınlandı. Gayet güzel. Ben çok beğendim. Birkaç test etme imkanım da oldu. Bakın. Şöyle kısa bahsedeyim çünkü bu haftanın yapay zeka araçlarından bahsedeceğiz. Bugünkü konumuz bu. Çok uzatmayacağım o yüzden. Bir görsel veriyorsunuz, daha sonra burada görsel üzerindeki yansımaları gideriyor. Bakın burada sol tarafta bir köpek fotoğrafımız var arabanın içerisinde. Burada pencerede, camda bir yansıma var aracın camında. Sağ tarafta görüyorsunuz değil mi? Yansımayı ne kadar güzel bir şekilde kaybetmiş. Yani bizim birden fazla araç kullanıyoruz bunun için. Yani Nano Banana da bunu yapabiliyor veya bir PixArt uygulaması kullanırsanız bunu yapabiliyor. Fakat bu kadar detaylı ve güzel yapabilen yok arkadaşlar. Bu Diffusion modeli sadece bu iş için yapılmıştır. Gayet kullanışlı ve güzel çalışıyor. Bakın hemen altında birkaç örnek daha var. Burada böyle karmaşık bir yansıma var. Hatta sol tarafta bir araba fotoğrafı görüyorsunuz. Araba yansıması görüyorsunuz. Ne kadar güzel kaldırdığına bakar mısınız? Yani gayet kullanışlı, gayet güzel. Hemen altında yine bir kafe penceresinden çekilmiş fotoğraf. Burada da yansımayı çok güzel bir şekilde yapmış arkadaşlar. Yansımayı çok güzel bir şekilde gidermiş. Şimdi arkadaşlar bakın burada özellikle bu arada ben GitHub sayfasını açtım ki buradan nasıl kurulabileceğini de az çok böyle size bahsedeceğim. Detaylı kurulumunu da buradan kendiniz detaylıca inceleyebilirsiniz. Ben kısa geçeceğim. Şimdi burada 24 GB VRAM'e sahip bir CUDA yani Nvidia GPU ile test edilmiştir. Yani bu sonuçlar o şekilde alınmıştır. Fakat siz de kendi laptopunuzda veya kendi bilgisayarınızda da bunu gerçekleştirebilirsiniz. Qwin Image Edit 2509 altyapısını kullanıyor ve Windows Seed ismi altında yani şu anki LoRa'yı da Hugging Face üzerinden indirip bu şekilde yansımaları giderebiliyorsunuz arkadaşlar. Burada detaylı kurulumu mevcut, görebilirsiniz. Gayet güzel, tatmin edici. Ben çok beğendim arkadaşlar. Eğer isteyen olursa detaylı bir videoda sadece bununla ilgili çekebiliriz. Geçelim bir diğer yapay zeka aracımıza, Realgin. Arkadaşlar Realgin gerçekten foto gerçekçi yani fotorealistik dediğimiz metinden görüntü oluşturma yapay zeka aracımız. Bakın burada örnek bir görsel var. Hemen üzerine tıklayayım. Bozulmadan büyütmek istiyorum. Buradan size göstereyim. Evet. Arkadaşlar gerçekçiliği görebiliyor musunuz? Bakın. Yani en son yapay zeka araçlarında tabi hangisi çıktı? Z-Image Turbo çıktı. Nano Banana Pro yani Nano Banana 2 çıktı. Yani onlara bakarak gerçekten çok daha gerçekçi bir görüntü oluşturabildiğini burada görüyoruz. Çünkü bu fotoğraflarda, yapay zeka araçlardaki fotoğraflarda plastikleşme dediğimiz bir olay var. Yani bu tamamen Realgin bu plastikleşmeyi kaldırmış.
doğal ten neyse veya doğal olarak o ortam neyse onu bize veriyor. Burada katkılarından bahsetmişler. İşte son derece ikna edici foto gerçekçi görüntüler üretebilen Realgene'i öneriyoruz demişler. Gerçekten de foto gerçekçi bir üretim yapmasını sağlıyor arkadaşlar. Bakın burada hemen üzerine tıklayın, böyle büyütebilirsem. Tekrardan bunu da göstereyim size. Evet. Burada diğer image'larla karşılaştırması var arkadaşlar. Şöyle büyütebildim mi? Dur bakayım. Biraz daha büyümüştür. Bakın Flux bir dev, Context, Bagel, Qwen Image, burada yine bir köpek fotoğrafı, GPT Image 1, Flux Crea ve bizimki. Yani şu an Realgene'de bu şekilde görüyorsunuz arkadaşlar. Gayet güzel. Ben çok beğendim. Şöyle biraz daha büyütebilirsem eğer. Evet. Bakın burada bir portre fotoğrafımız var. Bir ablamız burada kitap okuyor. Bu Flux devle yapılmış. Context, Bagel yine görüyorsunuz. Tek tek saymayacağım. Şöyle sağ tarafa doğru geleceğim. Bakın burada diğerlerinde daha çok plastikleşme varken ya da yapaylık varken şu anki Realgene'de görüyorsunuz değil mi? Yani gayet güzel. Bunu bizzat test ettiğinizde daha da rahat göreceksiniz. Burada şu an biraz küçük, tam olarak anlamayabilirsiniz arkadaşlar. Hemen altında bir fotoğraf daha var. Gördüğünüz gibi yine Flux'tan başlamışlar. Qwen Image'dan, GPT'den, Crea'dan, daha sonra bu. Yani bunu daha detaylı olarak dediğim gibi kendiniz bakabilirsiniz arkadaşlar. Bu işleri kullanabilecek olanlar vardır. Yani illaki ihtiyacı olanlar vardır. Bunu buradan bakın aşağı tarafa geldiğiniz zaman nasıl kurulacağını hakkında bir bilgi var. Burada workflow üzerinden çeşitli kodlar var. Bu kodları yazarak, gördünüz mü arkadaşlar? Bunu buradan kullanabilirsiniz. Ha bu arada şöyle bir durum var. Genelde bunlar yüksek VRAM isteyen araçlardır. Yapay zeka araçları biliyorsunuz bu şekilde çalışıyor. Fakat burada bir SD yani Stable Diffusion'ın 3.5 large modeliyle de çalışabildiğini söylüyor. Hani Flux bir dev daha çok VRAM isterken SD bir üretim yapacaksanız 3.5 large modelinde kullanabilirsiniz. Bununla ilgili de yine bir detaylı video isterseniz arkadaşlar yorumlara yazın. Her biriyle ilgili daha detaylı video çekebilirim. Çok uzatmadan gelelim diğer yapay zeka aracımıza. Arkadaşlar son zamanların ya da son günlerin diyelim en iyi yapay zeka video araçlarından birisi One. Şu anda One Mov isminde bir güncelleme yayınladı. Bu One Mov ne yapıyor arkadaşlar? Bizim Kling 2.5'da veya Kling modellerinde de yaptığımız gibi bir ok göstererek, yani sağa veya sola göstererek karakterleri veya işte siz istediğiniz yöne buradan yönlendirme yaparak video üretimi sağlıyor arkadaşlar. Yani kısaca açıklamak gerekirse bu. Hani şimdi diyorsunuz bir kişi yürürken karşısında bir engel var. Sola veya sağa dönsün diye siz bunu promptta yazıyorsunuz fakat bunu tam olarak yapamayabiliyor. İşte One Move'da burada bir ok çıkartarak, bu şöyle mesela sol tarafa veya sağ tarafa bir ok çıkartarak burada yönlendirme yapabiliyorsunuz. Yani daha çok bu işe yarıyor. Ama gayet güzel çalışıyor diyebilirim. Bunu da kendiniz test edebilirsiniz. Nasıl kurulduğu da burada aşağıda yazılmış arkadaşlar. GitHub sayfasını bu yüzden açtım. Bakın burada git clone deyip bir talimat veriyorsunuz. Buradaki kodu yani onemove.git adresini gidip klonluyorsunuz. İşte buradan 14B modelinin 480 pikselini buradan kurup gerekli PIP installer burada verilmiş. Buradan kurarak çalıştırabilirsiniz arkadaşlar. Aynı One altyapısında çalışıyor. Sadece bu bir LoRa gibi düşünün. One Move altında bir LoRa çıkartılmış arkadaşlar. İsterseniz detaylı bir videoda bununla ilgili gelir. Şimdi gelelim diğer yapay zeka aracımıza. Bu yani genelde ben kanalımda image video, text video eğitimleri çekiyorum. Fakat şu an hoşuma gittiği için birkaç farklı haberlerden de sizlere derledim. Arkadaşlar AutoGLM adlı bir açık kaynak kodu yani yayınlandı. Bu ne işe yarıyor? Bu telefonunuzu, yani cep telefonunuzu kontrol edebiliyor. Evet, yani cep telefonunuzu kontrol edebiliyor. Hani birilerinin eline geçmiyor bu. Açık kaynak koduyla işte mentionlar atabiliyor, postlar atabiliyor. Twitter üzerinde denenmiş bu arada. Hani diğer platformlar üzerinde denendiğini söylemediler. Twitter'da bu tip şeyler yapıyor. Yani yeni ismiyle X. Gayet güzel çalışıyor. Yani birkaç videosunu falan izledim. Çok hoşuma gitti. İşte bakın burada detaylıca inceleyebilirsiniz. Hani ben biraz baktım, hoşuma gittiği için size de göstermek istedim. Telefonunuzu bir otomasyon kurup da bu şekilde çalıştırmaya imkan sağlıyor. Geçelim 3D işleriyle uğraşan arkadaşlar bunu bana sormuştu. Mocha. Bakın ölçeklenebilir kompozisyon 3D üretimi diyor.
Çok detaya girmeyeceğim. Hemen şurada size bir örnekle göstereceğim arkadaşlar. Hatta bakın burada bir okuyabilirsiniz kendiniz de burada. İşte Moka'yı sunuyoruz. Önem tabanlı bileşen yönlendirmesi, işte bileşenlerin bağlamsal önceliklerini korurken küresel dikkatin hesaplaması falan filan diye yazmışlar. Ben size bunun Türkçesini açıklayayım. Arkadaşlar image video veya image foto olarak biz yapay zeka araçlarını kullanabiliyoruz. Burada da bir fotoyu, yani bir fotoğrafı 3D'ye çevirip daha sonra da bunu bakın böyle parçalara ayırarak kullanabilmenizi sağlıyor. Yani oyun geliştiricisi olabilirsiniz veya farklı işlerle uğraşıyor olabilirsiniz. Bunu bu şekilde her birini asset diyoruz biz bunlara. Yani her bir asset'ı, her bir parçayı buradan farklı şekilde kullanabilirsiniz. Çeşitli örnekler var. Bakın burada bir dinozor örneği var. Görüyor musunuz? Bak gayet güzel, bu şekilde parçaları kendiniz anlık görebiliyorsunuz ve bunları daha sonra birleşmiş halinde bu şekilde görüyorsunuz ve bunları farklı kaydederek kendi oyunlarınızda, kendi projelerinizde kullanabiliyorsunuz arkadaşlar. Gayet güzel. Yani zor bir yapay zeka aracı ama gayet de güzel yapmışlar bakın. Bu şekilde her birini ayrı kaydetmekte ayrı bir güzel. Burada detaylar mevcut. Çok detaylara girmeyeceğim, teknik verileri. O yüzden bir sonraki haberimize geçiyoruz arkadaşlar. Gemini 2.5 Text to Speak. Burada bakın geliştirilmiş ifade gücü, daha zengin ton çeşitliliği ve stil yönergelerine daha sıkı bağlılık, hassas tempo ayarlaması geldi, daha akıllı, bağlamı dikkate alan hız ayarlamaları vesaire gibi daha gerçekçi diyeyim, yani daha gerçekçi tonlarda size Text to Speak işlemleri yapabiliyor. Bu güncellemenin asıl amacı daha realistik sesleri yapabildiğini söylüyorlar. Birkaç ses yaptım. Gerçekten de geliştirilmiş olduğunu gördüm. İsteyen olursa, bu işlerle ilgilenen olursa, bir işte YouTube videosu arkasına ses üretmek isteyenler falan varsa bunu da kullanabilirsiniz diye buraya koydum arkadaşlar. Geçelim başka bir yapay zeka aracımıza. Arkadaşlar biliyorsunuz Qwen Image son zamanlarda çeşitli güncellemeleri yayınlıyor. Yani çeşitli LoRa'lar yayınlıyor. Burada da Qwen Image'ın görüntüden LoRa'ya ismi altında işte style denemeleri veya burada bakın şöyle, hatta Türkçe'ye çevireyim arkadaşlar, buradan Course isminde bu model ne diyor? Style ölçeklendirilmiş versiyonu LoRa görüntülerinin içerik bilgilerini koruyabilir falan filan. Şimdi şöyle, kafanızı çok karıştırmayın, bakın burada 1, 2, 3, 4 tane yani güncelleme yayınlamışlar. Bu ne işe yarıyor? Bakın işte burada çeşitli, tamam mı, vektörel çizimler olsun veya siyah beyaz çizimler olsun, daha başarılı şekilde üretim yaptığından bahsediyor. Bu da bir güncelleme. Yani yeni çıkan bir şey değil. Qwen Image daha önce de çıktı. Bununla ilgili videolarda çekmiştim. Ama burada daha da başarılı sonuçlar alabildiklerini, bu güncellemelerle daha da başarılı sonuçlar alabildiklerini söylüyorlar. Ve bununla ilgili de bakın burada bir kedi görseli, köpek ve bir kız görseli aslında gerçekten kendi arasında gayet de uyumlu olmuş. Bir güncelleme yayınlamışlar. İsterseniz buradan nasıl kurulduğunu da görebilirsiniz. Aşağıda kitap sayfası. Bunların da linklerini aşağıya koyacağım arkadaşlar. Koymaya çalışacağım veya siz yorumlara yazın. Unutursam da oradan ekleyeyim. Geçelim bir diğer aracımıza. Evet arkadaşlar, biliyorsunuz bu yapay zeka, image to video ile ilgilenenler benim gibi, yani böyle bazen hareket vermekte zorlanıyoruz. Yani bu One Animate bu işi yapıyor, fakat işte ücretli açık kaynak olarak araştırıyoruz, bulamıyoruz. Şimdi One to All Animation ismi altında karakter animation ve fotoğraf poz transferi ismi altında bir yapay zeka açık kaynak araçları çıkardı. Arkadaşlar bu arada bunların çoğu açık kaynak olarak kullanılabiliyor. Sizi bu yüzden gösterdim. Yani kendi laptopunuza veya kendi bilgisayarınıza kurabiliyorsunuz. Gayet de güzel çalışıyor. Açık kaynak olduğu için bazı hatalar mevcut ama yine de ücretsiz olarak kullanabiliyoruz. Yeterli bir VRAM'iniz, yeterli bilgisayarınız varsa. Bakın burada örnekler vermiş. Referans, burada görselimiz var. 14B modelini kullanıyor bu arada. Burada Motion 1, Motion 2, Motion 3 diye ayırmışlar. Hani ben bunları detaylı olarak inceledim. Ellerde bakın, belki görebiliyorsunuz. Belki de küçük olduğu için tam göremezsiniz. Ben size söyleyeyim. Ellerinde falan böyle bazen işte halüsinasyonlar, bozulmalar oluyor. Yani %100 harika diyemeyeceğim. Fakat işinizi görür mü? Görür. Bu tip işte stil transferleri, görüntü transferleri veya video transferleri yapacaksanız bu modelde kullanabilirsiniz. Aşağıda nasıl kurulduğuna dair burada çeşitli yönergeler mevcut.
Bunlara da bakarsınız. Bizzat ilgilenen olursa bununla ilgili ayrı bir eğitim videosu da çekebiliriz. Şu anda uzatmayayım diye bir sonraki yapay zeka aracımıza geçiyorum. Arkadaşlar, Ego Edit ismi altında bir yapay zeka aracı yayınlandı. Bakın, hemen şuradan videolar oynatacağım. Evet. Burada bakın biraz zorlandı bilgisayarım galiba, o yüzden. Şöyle, bunun ne işe yaradığını şöyle söyleyeyim ben size arkadaşlar. İşte elinizdeki bir nesne, yani bir videodaki nesne diyeyim daha doğrusu, değiştirebiliyorsunuz. Yani buraya farklı şeyler ekleyebiliyorsunuz. Bakın, burada bir örnek var. Burada öncesi elma, daha sonra burada eline portakal eklemiş. Size böyle bahsedebilirim. Veya sağ taraftaki videoda işte bir çubuk, daha sonra buraya bir sinematik, başka bir çubuk eklemiş arkadaşlar. Burada arka plandaki şeyi değiştirmiş. İşte kaktüs mü neyse bu, onu değiştirmiş. Ya bu işe yarıyor. Yani elinizdeki nesneleri ya da bir videodaki nesneleri değiştirmeye yarıyor. Gayet de güzel çalışıyor arkadaşlar. Bayağı bir video koymuşlar buraya. Bakın. Bakın aşağı doğru iniyorum. Bakın, yani bir sürü örnek var. Yani gayet güzel. Bunu deneme fırsatım olmadı. Hatta şöyle bir durum var. Bununla ilgili biraz baktım ben de. Tam olarak piyasaya sürmemişler. Yakında sürülecek diye bir duyum aldım. Çünkü bakın burada Ego Edit Data son inceleme aşamasında diyor. Burayı incelediğimde de yakın zamanda, yani Aralık ayı içerisinde, bu ay içerisinde yayınlayacaklarını söylüyorlar. Dört gözle bekliyorum. Bununla ilgili bir detay videosu çekeceğim. Sevdiğim bir konudur. O yüzden şimdi diğerine geçiyorum. Evet arkadaşlar, bunu çok beğendim. Twin Flow. Yani bakın, o kadar hızlı fotoğraf üretimi yapabiliyor ki buraya örneğini koymuşlar. Yani bizim miremlerimiz çok yüksek olmadığı için bu kadar hızlı yapamayacağız ama bunun bir farkı var. Yani şöyle diyeyim size, bakın burada birkaç örnek varmış. Onlardan da size göstereyim hemen. Bakın burada çeşitli abstraktlar mevcut ama şöyle fotoğraf üzerinden göstermek biraz daha mantıklı geliyor bana arkadaşlar. Şimdi burada şu var. Twin Flow'un özelliği şu. İşte görüntü üreticileri temelinde diffusion modelleri kullanıyor arkadaşlar. Yani işte Twin Image Edit olsun, Z-Image Turbo olsun, ondan sonra bu online olarak kullandığımız nano bananalar falan filan. Bunlar diffusion modelleri. Yani birden fazla adımla 20-30 örnekle, hani steps diyorduk biz bunlara, göstermiştim önceki videolarımda, veya 7-10 adıma ihtiyaç duyuyor. Şimdi Twin Flow'un özelliği şu. Bu aradaki adımları atlayarak görüntüyü tek bir adımda oluşturuyor. Yani şu an bu zirve diyeyim. Hani bunun üzerine gidilirse artık bizim böyle dakikalarca beklememize gerek kalmayacak. Twin Flow bunu başlatmış durumda. Yani öncüsü olmuş durumda. Adımlamayı tek bir adımda yapıyor. Şimdi Twin Flow aynı donanımda, işte bir Twin Image'a göre diyelim, yaklaşık bakın 5.2 saniyede 4 görüntüye karşılık 126 saniyede de 4 görüntü oluşturuyor. Biz 126 saniyede diğerlerin oluşturduğu görüntüyü 5.2 saniyede oluşturuyor arkadaşlar. Size kısaca bir yol açıklayayım. Bakın burada bir örnek var. Hemen buradan tıklayacağım. Bakın. Bakın 5.3 saniyede oluşturdu. Görüyor musunuz? Yani şu an bu benim bilgisayarımda kurulu değil. Yanlış anlaşılmasın. Yani bu hızda oluşturuyor demeyeceğim, fakat yeterli VRAM'iniz varsa bu hızda oluşturuyor ve çok yüksek VRAM'lere de ihtiyaç yok. Hani 12 veya 10, 8 VRAM'lerle bu hızı yakalabildiklerini söylüyorlar. Bakın Twin Image'in burada, yani zaten bu bir örnek için konulmuş. 146 saniyede oluşturduğu image'ları Twin Flow 5.3 saniyede oluşturuyor. Arkadaşlar harika bir şey gerçekten. Yani gelecekte en iyi açık kaynaklı görüntü modeli olabilir. Arkadaşlar ben şu aracı tek geçerim. Yani Twin Flow'u tek geçerim. Bunu kesinlikle eğitim videosunu çekeceğim. Şu an daha çıkmadı, piyasaya sürülmedi. Yakın zamanda çıkacak. Kesinlikle bunun eğitim videosunu çekeceğim arkadaşlar. Bununla ilgili de size daha detaylı bir bilgi veririm. Eğer soracağınız bir şey varsa da bununla ilgili yorumlara yazarsanız oradan da cevap veriyorum. Bir geçelim diğerine. Arkadaşlar burada anime fotoğraflarla ilgilenen varsa burada da anime fotoğraf üretmeye yarayan, yani Newbie Image ismi altında bir yapay zeka aracı yayınlanmış. Tamam mı? Şimdi bu yeni Z-Image'dan daha iyi. Yani Z-Image çıktı biliyorsunuz, bundan çok daha iyi. Özellikle anime görüntüler için eğitildiğinden anime görseller üzerinde daha başarılı.
Normal görüntü de üretebilirsiniz. Fakat anime görseller üzerinde daha başarılı. 3,5 milyar parametre boyutunda. Yani Z-Image Turbo'nun yarısı ve sıkıştırılmış versiyonları düşük donanımlı tüketiciler için, yani düşük GPU kullananlar için, hatta normal bir CPU işlemciyle bile kullanabiliyorsunuz bunu. Bunun özelliği bu. Yani Nibie Image'in özelliği bu. Bunu açık kaynaklı olarak kurabiliyorsunuz arkadaşlar. Burada nasıl kurulduğuna dair yönergeler mevcut. Bunlara da bakarsınız. Arkadaşlar, yapay zeka alanındaki bu haftanın gelişmeleri bunlardı. Videoyu sonuna kadar izlediyseniz çok teşekkür ederim. Eğer aklınıza takılan bir şey varsa bu göstermiş olduğum yapay zeka alanındaki gelişmelerle ilgili yorumlara yazın. Ayrı bir video isteyen olabilir veya bir soru sormayan olabilir. Bunlara cevap veriyorum. Telegram kanalının linki mevcut veya bu videonun altına da koyacağım. Telegram linkinden de bizzat olarak bana ulaşıp buradan sorular sorabiliyorsunuz. Kanalıma abone olmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere arkadaşlar. Hoşça kalın.